Evet arkadaşlar, gene çok ince ama benim için de çok heyecan verici psikoloji bölümünün ikinci aşamasına geldik. Aşamalardan bir tanesi de uyku. Bir şampiyon için en önemli şey hayatında ne biliyor musunuz? Uyku. Sağlıklı bir uyku uyumak. Michael Jordan'ın interview'sunu dinliyorum. Diyor ki, kendimi öyle bir hale getirdim ki 6 saatten sonraki uykuyu kendime yasakladım. Neden biliyor musunuz? Her gün 2 saat daha az uyku uyumuş olsanız haftada ne yapar arkadaşlar? Söyleyin bana. 14 saat mi yapar? Yani 7 günde 14 saat kar yapmış olursunuz. Haftayı 8 güne çıkarmış olursunuz. Bir yıl içinde tam 52 gün fazla yaşarsınız arkadaşlar. Zaten size bir şey söyleyeyim mi? Bir istatistik yaptım. Şimdi bana lütfen şey demeyin. Yani insan ömrünü 65 yıl yaptım ben. 65 yıl. Neden 65 yıl biliyor musunuz? Eğer şanslı, evlatlarınız da hayırlıysa artık evlatlarınız size bakarsa 65'ten sonra ayarlarsınız kendinizi. Yani eğer biriktirdiğiniz o paraları yemeye fırsatınız olursa onları ayarlarsınız 65'ten sonra. Ben o yüzden 65 alayım. Şimdi bunun 20 yılı uykuda geçiyor arkadaşlar. Bu 65 yılın 20 yılı uykuda geçiyor. 15 yılı da yemek ve tuvalette geçiyor. Ne etti? 35 mi? 35. Ergenliği de koyun. Çünkü ergenlikte adamın ne yaptığından haberi yok yani. Ya ondan sonraki matematiği siz yapın. Siz yapın, size ne kadar ömür kaldığına bir bakın. Hani ne için çırpındığınıza bir bakın. Madem çırpınıyorsun, işte benim anlatmak istediğim şu anda bu. Az uyku uyumanız çok önemli. Bir şampiyonun şöyle bir lüksü yok bakın. Neyse ya, ben bu akşam saat 3'te yattım, yarın antrenmana gitmeyeyim. Böyle bir şey yok. O sizin ibadet gibi şekliniz olacak. Yani günde 6 saat uyumanız gerekiyorsa 6 saat uyuyacaksınız. 3 tane saat kuracaksınız. Niye biliyor musunuz? Sizin kendinize saygınızı arttıracak, sizi daha fazla disiplin edip, size bir şey söyleyeyim mi? Mutlu edecek sizi. Daha fazla mutlu olacaksınız. Benim size söyleyeceğim uykuyla ilgili bu arkadaşlar. Kendi uykunuzu çok iyi ayarlamanız lazım. Öteki ayrıntı gece hayatı. Ya usta sen de hepsini saymışsın. Bakın etrafınıza. Dedim ya, izleyenler çok zeki insanlar. Yani etrafındaki bilardocuları da biliyor, sporcuları da biliyor. Yani Avrupa'daki futbolcularla, Türkiye'deki futbolculara bakın. Benim dediğim örneği anlarsınız. Gece hayatı var ya, gece hayatı. Bir şampiyonun, dedim ya bundan önceki videoda, adamlar milyonları kazanıyorlar ama bakın adamların hayatları yok. Neden yok biliyor musunuz? Yok. Çünkü ikisi birbirine bağdaşmıyor. Yani bir şampiyonun gece hayatı olamaz arkadaşlar. İstisna geceler olur mu? Usta ne yaptın bizi? Robot mu yapacaksın? Robot olacaksın. Çünkü başka türlü olmaz. Bu süreyi indiremezsin. Gidersin yani. 25 yıl 30 yıl gidersin. Aynı yerde kalırsın. Benim dediğim o değil. Yani artık o terimi kullanacağım. Ya dinozor gibi olacaksınız. Başka çareniz yok yani. Gece hayatı, bazı arkadaşlarla bazı geceler bir yere çıkabilirsiniz. Benim de canım oynamak istiyor yani. Bir diskoya gideyim de ben de göbek atayım. Tamam, ben ona bir şey demiyorum yani. Ama bana göre o da yok. Yapamazsınız. Ha, siz kendinizi ödüllendirmek istersiniz. O farklı bir şey ama bana göre yok arkadaşlar. Eleştirebilirsiniz ama benim mantalitemde bir şampiyonun gece hayatı olamaz. Gidemez yani. Kendi benliğine ve kendi doğrultusunda yaşam tarzına uymayan bir şey. Yani bağdaşmaz. Siz kendi kafanıza kurşun sıkmış olursunuz. Ondan sonraki aşama ne biliyor musunuz? Alkol. Üstad, içki de mi içmeyelim? İçki için. Yani nasıl için biliyor musunuz? Yani insan mesela gider bir haftada bir kadeh içer mesela. Tamam, ben onu anlarım. Saygı gösteriyorum. Yani ama bana göre şampiyon olan bir adam içki içemez. Alkolün yanından bile geçmez. Çünkü alkolün neden yanından geçmez? Alkolün yan etkilerini biliyorsunuz. Yani insanda neler yaptığını.
Kalp çarpıntısından başlayabilirim. Bakın. Ondan sonra aşırı sinir. İnsanlarla ilişkiler arasındaki diyaloğun bozumu. Alkolik adam yani. Ha, usta var mı ya tanıdığım bilardocular? Var. İşte onlar kendi kafalarına kurşun sıktılar. Ama şu anda gidin deşeleyin. Eğer egosu yoksa şu kelimeyi duyacaksın ondan. Çok pişmanım. Keşke yapmasaydım. Niye biliyor musunuz? Yapmasaydı şu anda dünya şampiyonuydu. Tanıyorum. Biliyorum. Bir tane mi? Yok. Yabancılardan da tanıdığım var. Türklerden de tanıdığım var. Alkole verdi kendini. Mahvetti gitti. Bütün yeteneği, bütün disiplini kendini mahvetti. Alkolü hayatınızdan çıkaracaksınız. Başka çareniz yok. Katı kurallarınız olacak. Katı. Millet diyecek ki size ulan ne kadar geçimsiz yobaz bir adam. Aslında değil. Onu derken aralarında size duyduğu saygıyı göreceksiniz. Yani sizdeki o var ya o işte o insanlara hayran bırakacak. Hem kendinizi hem insanları. Bu bölümün yani fiziksel hazırlanışın son bölümüne geldim. Bu da ne biliyor musunuz? Doğru beslenme. Bir kere size bir şey söyleyeyim mi? Kulakları çınlasın. Savaş Bulut. Canım arkadaşım. Kore'de oynuyor şimdi. Çok sevdiğim bir arkadaş. Çok sevdiğim fevkalade kalender bir bilardocu. Hollanda'da beraberiz. Şimdi ben kahvaltı yapıyorum. İyi bir kahvaltı yapıyorum yani. Yiyorum. Savaş'a baktım. Sadece 2 tane yumurta yiyor. Aynen bakın. Dedim ne yapıyorsun oğlum? Gökmen kahvaltı yapıyorum dedim. Dedim oğlum bu mu kahvaltı? Ya dikkat ediyorum kendime dedi. Abi ne güzel bir şey ya. İçimden dedim ki sana helal olsun lan. Adam ne kadar kilo verdi biliyor musunuz? Şimdi bakın Savaş Bulut'a manken gibi dolaşıyor. Amaç manken gibi dolaşmak mı? Değil. Amaç ne biliyor musunuz doğru beslenmede? Kiloda, aşırı kilo ya da fit olmanın sporla birleştirildikten sonra yani onları saydım zaten. Fit olmanın ne önemi var masa etrafında? Çok önemi var. Masa etrafındaki önemi şu. Armoninizi sağlayacak. İleriki aşamalarda size oraya geleceğim. Armoni nedir? Her bilardocunun kendine ait bir armonisi var mı? Var. Sizin masa etrafındaki kondisyonunuz yani 10 saat oynuyorlar ama yorulmuyorlar. Ama ben 2 saat oynuyorum, yoruluyorum. Bu neden acaba? İşte bu var ya bu. Doğru beslenmekten geçiyor. Öğünlerinize dikkat etmekten geçiyor ve sürekli tekrardan geçiyor. Arkadaşlar, yemeğinize dikkat edeceksiniz, boğazı keseceksiniz. Hani Allah ne verdiyse yemeyeceksiniz yani. Stop demen gereken yerde stop yapacaksın. Orada da disiplinli olacaksın. Kendine fit edeceksin. Yani şu anda isimlerini saysam sabaha kadar sayarım şu anda bilardocuların size. Kendine bakan bilardocuların. Siz de biliyorsunuz bunları. Dünyada da Türkiye'de de. Çok dikkat ediyorlar fiziklerine ve yemelerine. O yüzden lütfen doğru beslenmenize dikkat edin. Hepinizi öpüyorum. Saygılarımı iletiyorum. Disiplin, istikamet, kararlılık, sabırla bilardonuzu en üst düzeye taşımak adına benimle çılgın bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.